Moldova, Avrupa'nın en fakir ülkelerinden birisi olmanın dışında Hristiyan Türklerin yaşadığı, Türk özerk bölgesi olan Gagavuzya ve de facto bir cumhuriyet olan Transdniester'den dolayı benim için hali ilgi çekici bir ülke konumunda. Öyle ki Transdniester'de yaşayan insanların önemli bir çoğunluğu buranın hala Sovyetler Birliği toprağı olduğunu iddia ediyor. İşte tam da bu nedenden dolayı Romanya ve Moldova'nın birleşmesi üzerine bazı düşünceler ortaya çıkıyor. Hatta 2022 Eurovision şarkı yarışmasında Moldova'nın Tren isimli şarkısı iki ülkenin birleşmesini ima eden sözlerden oluşuyordu. Aslına bakarsanız geçmişte zaten 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında Büyük Romanya adı altında birleştiklerini söyleyebilirim. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği Moldova'yı ele geçirdi ve iki devlet o zamandan beri ayrı durumda. Peki bu birleşme günümüzde ne kadar mümkün? Her iki ülkenin bayraklarını yan yana getirdiğinde bayrakların benzerliği dikkatleri üzerine çekmiştir. Birbirlerinden farklı olarak Moldova bayrağının ortasında küçük bir arma var. Harita bazında kıyaslayacak olursak elbette Romanya bu iki devlet arasında daha büyük olanıdır. Moldova'dan yaklaşık 7 kat daha büyüktür ve nüfusu yaklaşık 20 milyon dolaylarındadır. Bu nüfusun %89.5'ini Rumenler oluşturur. Macarlar %6.6 ile ülke içindeki ikinci büyük gruptur. Buna karşılık Romanya'nın kuzeydoğu sınırlarında yer alan Moldova'nın nüfusu yaklaşık 3 milyon kişiden ibarettir. %71.5'i Moldovan, %7'si Rumen, %6.6'sı Ukraynalı, %4.6'sı ise Gagavuz Türklerinden oluşmaktadır. Bu demografik veriler birleşme olasılığını anlamak istiyorsanız gerçekten oldukça önemli. Ayrıca Moldova'nın resmi dilinin Rumence olduğunu ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından konuşulduğunu da söylemeliyim. Ancak ülke yasaları gereğince ülkenin resmi dili Moldovacı olarak adlandırılmaktadır. Bu bilgileri detaylandırmadan önce biraz tarihe dalmamız gerekiyor. Çünkü Moldova ve Romanya halkının kültürel ve tarihsel bağları var. Romanya ve Moldova önceden Eflak ve Boğdan olarak biliniyor ve Osmanlı İmparatorluğu altında vasal devletler olarak varlığını sürdürüyordu. İki devlet 1881'de Romanya Krallığı'nı oluşturmak için birleşti ve Kırım Savaşı'nın ardından Rusya, Moldova'nın bir kısmını kontrol altında tutmaya devam etti. Ancak bu durum 1917'deki Rus devriminin ardından değişti. Moldova'nın doğusundaki Besarabya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan ederek Romanya Krallığı'na katıldı. Ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu durumu hiçbir zaman kabul etmedi ve Moskova, 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla birlikte 1940'da bölgeyi geri aldı. Ardından Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdular. O günden sonra olası bir Moldova-Romanya birleşmesini engellemek adına SSCB, Kiril alfabesini yeniden tanıtarak ve bölgeye Rus ve Ukraynalılar yerleştirerek yeni bir Moldova kimliği yaratmaya kalkıştı. Günümüzde bile Ukraynalılar ve Ruslar ülkede önemli bir azınlığı temsil etmektedir. Ancak 1991'de Sovyetler Birliği çöktü ve Moldova Cumhuriyeti nihayet gerçekten bağımsız bir devlet oldu. İkinci dil olan Rusça kaldırıldı ve Latin alfabesini kabul ederek Rumen dilini güçlendirmeye çalıştılar. Ülkedeki bazı siyasetçiler Romanya ile birleşmeyi talep etti. Ancak bu teklif ülkenin doğusundaki Rus azınlıklar tarafından reddedildiği gibi aynı zamanda Transdniester ve Gagavuzya bölgelerinde büyük protestolara sebep oldu. Hatta bu protestolar Transdniester'de karışıklığa ve çatışmalara dönüştü. Bunun üzerine Rusya bölgeye asker gönderdi ve böylece Transdniester bağımsızlığını ilan etmiş oldu. Ancak bu bağımsızlık sadece Rusya tarafından tanındı ve hala günümüzde birçok devlet burayı tanımıyor. O dönemlerde Moldova'daki karışıklıklar nedeniyle Romanya ile yeniden birleşme düşüncesi uzak bir olasılık olarak kabul görüyordu. Zaten halk da bunu onaylamıyordu. Sonra ekonomik düşüş başladı ve Moldova Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri haline geldi. Transdniester meselesi ise ülkeyi uzun süre meşgul etti ve bu özel statüdeki yer ülke bütünlüğüne dahil edilemedi. Ayrıca Romanya'nın AB'ye katılmasının ardından AB fonlarıyla desteklenen Romanya'da yaşam standardı arttı ve ekonomi sürekli büyümeye başladı. Aynı dönemde Moldova'da ekonomik ve sosyal durum sürekli kötüleşti. Bu yüzden birçok Moldova vatandaşı kurtuluşu artık Romanya ile birleşmekte ve dolayısıyla de facto bir AB katılımında görüyor. Birleşmeyi destekleyenlerin oranı 2000'lerin başında sadece %20 idi. Bu rakam 2021'de %40'ın üzerine çıktı. Yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna istilasının ardından nüfusun yarısından fazlası böyle bir birleşmeyi destekleme kararı aldı. Çünkü videonun başında da söylediğim gibi birçok kişi Rus genişlemesinin bir sonraki kurbanı olarak Moldova'yı görüyor. Bu yüzden de halk olabildiğince hızlı bir şekilde Avrupa Birliği ve hatta NATO'ya katılmak istiyor. Haliyle de bunun en hızlı yolu Romanya ile birleşmek. Ayrıca birçok Rumen de Moldova ile yeniden birleşmeyi istiyor. Ancak birçok engel var.
Gel gelelim bu engellere. Olası bir birleşmede dahi Moldova'nın Avrupa Birliği üyesi olup olmayacağı kesin değil. Çünkü Moldova birçok Avrupa Birliği kriterini karşılayamıyor. Ayrıca AB ülkelerinin tüm toprakları üzerinde egemenlik sahibi olmayan ve içinde Rus birliklerinin bulunduğu bir ülkeyi kabul edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Moldova, Transnistr'i kendi toprağı olarak görse de Transnistr kendi para birimi, pasaportu ve parlamentosuyla bağımsız bir devlet olarak hareket ediyor. Ayrıca Moldovalıların aksine Romanya ile birleşmek yerine Rusya ile birleşmeyi tercih ediyorlar. Haliyle Transnistr bu konuda en büyük engellerden birisi olarak görünse de Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren durumlarda söz konusu. Çünkü Türklerin yaşadığı Gagavuzya bu birleşmeyi kabul edecek mi? Ayrıca Moldova parlamentosu 1994 yılında ülkenin statüsünün değişmesi durumunda Gagavuzya halkına kendi kaderini tayin etme hakkı vermişti. Gagavuz Türklerinin referandum yoluyla yeni devletin bir parçası olup olmayacağına karar verme hakkına sahip olduğunu da unutmamak gerekir. Moldova'nın içinde küçük bir alanı kaplayan Gagavuzya'da yaklaşık 160 bin kişi yaşıyor ve bu da Moldova nüfusunun yaklaşık %4.6'sını oluşturuyor. Gagavuzlar etnik ve dilsel olarak Türk ancak dinen Hristiyan Ortodokstur. Bu özel halk 2014 yılında 2 referandumda oy kullandı. Yapılan ilk referandumda AB ile daha fazla entegrasyon mu yoksa Moskova önderliğinde Gümrük Birliği ile daha fazla yakınlaşma mı şeklinde oy kullandılar. %98.5 Moskova ile daha yakın bağlar kurulması yönünde oy verdi. İkinci referandumda ise Romanya ve Moldova birleşirse halkın %98'i Gagavuzya'nın bağımsız olması için oy kullandı. Bu referandumların Moldovalı yetkililer tarafından kabul edilmediğini belirtmeliyim. Bunun yerine bu gelişmeleri Moskova'dan yönlendirilen politik saldırılar olarak gördüklerini açıkladılar. Yine de tüm bunları konuşmak için erken. Fakat Gagavuz Türkleri ile alakalı daha detaylı bir video izlemek isterseniz kanalımda bu konuyla alakalı detaylı bir video var. Bu arada son bir sorundan daha bahsetmek istiyorum. Üçüncü sorun belki göze çarpmıyor ama birçok Moldovalı olası bir birleşme sonrasında yönetim merkezinin Romanya'da kalacağını ve bu yüzden de Moldova'nın kendi iç işlerinde daha az etkisi olacağından çekiniyor. Özellikle de meclisin nüfusa göre şekillenmesi durumunda gerçekten de yönetim açısından oldukça zorlanabilirler. Tüm bunlara rağmen eğer bu iki ülke tek çatı altında buluşursa oluşacak olan yeni ülke 272.243 kilometre ile Birleşik Krallığı geçerek Avrupa'nın en büyük 12. ülkesi olacak. Ayrıca yaklaşık 24 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en büyük 8. nüfusa sahip ülkesi olacak. Peki siz bu birleşme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Romanya ve Moldova birleşerek Avrupa'nın en geç ülkesini oluşturabilirler mi? Yorumlarda fikirlerini belirtmeyi ve içeriği beğenmeyi unutma. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.